Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimine esas olarak insanın toplumsallaşma sürecinin bir zorunlu sonucu ve insan bilgisinin kümülatif yani kuşaklar boyunca katlamalı bir biçimde gelişmesinin bir sonucu olarak ele almıştım. Ve dolayısıyla insanın diğer hayvan türlerinden farklı olarak kendisini doğanın basit bir uzantısı olarak belli bir ekolojik nişte ya da belli bir habitatta yerleşmiş, doğayla uyumlu bir biçimde gelişen bir canlı olmadığını, tam tersine insanın kendisini yarattığını, yani bulunduğu ortamın, koşulların zorunlu kölesi olmaktan kurtulup kendisinin belli müdahaleleriyle kendisini bir özne olarak geliştirerek bir evrimsel süreç içerisine girerek zaman içerisinde farklılaştığından söz etmiştik. Ve burada da ister istemez bilgiye ulaşma, bilginin katlamalı bir biçimde gelişmesi insan türünün gelişmesi açısından son derece önemli. İşte bu uzun sürecin gelinen noktada özellikle de son 300-400 yıllık süreçte olağanüstü hızlanarak bugünkü düzeye gelmesi insan bilgisinin gelişmesindeki korkunç hızla ilgili bir durum. Yani geçen örneğin yapay zeka ile ilgili tartışmalarla ilgili bir yazı okuyordum. O yazıda anlatılanlara bakılırsa bugün gelişmiş bir yapay zekanın birkaç dakika içerisinde işleyip tarayabildiği bilgi miktarı geçmiş on binlerce yılda insanlığın ulaştığı bütün bilgilerin toplamını kat kat aşıyor. Evrim bilgisiyle ilgili ayrıntılar bugün bir avuç biyoloğun ya da işte genetikçinin ya da işte özelleşmiş bilim alanlarındaki uzmanların bilincine varabilecekleri ya da ayrıntılarını izleyebilecekleri bir konu olmaktan çıktı. Çoktandır çıktı. Yani bu 21. yüzyılın başından itibaren evrimle ilgili bütün konulara ayrıntılarda olmasa da genel çizgileriyle herkes ulaşılabiliyor. Şimdi böyle olduğuna göre bunlardan habersiz geçmiş binlerce yılda geliştirilmiş düşüncelerin, teorilerin ve değişik açıklamaların sorgulanması kaçınılmaz bir süreç. Dolayısıyla ben bu videolar dizisinde konuyu bu açıdan ele almaya çalışıyorum. Yani evrim bilgisi, evrim teorisinin ayrıntıları ile ilgili konuları biyolojik açıdan bir biyolog olmadığım için zaten bunu yapamam ayrı, ama zaten buna da ihtiyaç duymuyorum. Çünkü burada benim evrimle ilgili anlattığım konuların hepsini iyi üşenmeyen, birazcık mesai harcayan herkes kolaylıkla ulaşabilir. Dolayısıyla burada çok özel, farklı bilinmedik bilgilerden falan söz edilmiyor. Tam tersine herkesin bildiği, kolayca ulaşabileceği bilgileri nasıl değerlendirmemiz, felsefi açıdan nasıl sonuçlar çıkarabilmemiz konusuna yoğunlaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda evrim bilgisinin ortaya çıkmasının insan düşüncesinde ne gibi sonuçlara yol açtığını tartışmaya çalışıyoruz. Evrim bilgisi ortaya çıkmadan önce insanlığın düşünce mirasına büyük etkisi olan skala natura yani varlık merdiveni anlayışının daha önce söz etmiştim. Şimdi varlık merdiveni anlayışından bu kadar döne dolaşa söz etmemin nedeni var. Yani buna vurgu yapmıyorum. Çünkü bu varlık merdiveni anlayışı geçmişte filozofları, düşünürleri, bilim insanlarını öylesine kıskacı altına almıştı ki evrim bilgisi bilimsel bir açıklama çerçevesi olarak ortaya çıkana kadar dünyanın en gelişmiş, en parlak düşünürleri, filozoflar bile bu konuda akla hayale gelmedik yanlışlar yapabiliyorlardı. Yani sözü uzatmadan örneğin en bilinen bir örneklerden birisi olan Newton'dan söz edeyim. Kuşkusuz daha önce de söz etmiştim. Newton modern bilimin ortaya çıkması ve modern bilimin yerleşmesi açısından çalışmalarıyla çığır açan bir insan. Fakat
Newton'un yaptıklarının yanı sıra yapmaya çalıştıkları çok daha fazla. Peki Newton'un yapmaya çalıştığı neydi? Arkadaşlar Newton inançlı bir Hristiyan olarak İncil'de anlatılan kronolojinin gerçek olduğunu ve bunu kanıtlamak istiyordu. Yani dünyanın yaşının yaklaşık işte 6000 yıl falan olduğunu ve bu 6000 yıllık süreçte dünyanın nasıl geliştiğini, bu kadar canlıların farklı falan nasıl olduğunu ve Tanrı'nın kitabı olan İncil'de anlatılan kronolojinin yani zaman diziminin doğru olduğunu kanıtlamak istiyordu ve bununla ilişkili ömrünün neredeyse 25 yılını buna verdi. Öldükten sonra geriye bıraktığı on binlerce sayfalık çalışmaların birçoğu bununla ilgilidir. Yani Newton örneğin renk teorisi, yer çekimi, işte değişik mekanik alanlarla ilgili yaptığı çalışmalar, bütün bunlar böyle onun koskoca ömrünün böyle parıltılı bir anlarına denk düşer. Yani diyelim 3 sene 5 sene yoğunlaşmıştır. Bu büyük işleri yapmıştır. Ama onun ötesinde harcadığı esas mesai bu dediğim gibi yani İncil'deki kronolojiyi ya da işte ne bileyim astrolojik bir takım özellikler açıklamayla ilgili o kadar yoğun işler yapmıştır. Şimdi bu örnek bize neyi gösteriyor? Bu örnek bize şunu gösteriyor. Yani bu natura scala merdiveni anlayışıyla hesaplaşmadan ve evrim bilgisinin varlık merdiveni anlayışını yerle bir etmesinin nasıl bir sonuçlara yol açtığını kavramadan ileriye gitmek mümkün değil. Şimdi bu aslında bunu ortaya koymamız aslında evrim bilgisinin yalnızca biyolojik bir keşif olmadığını, yani Darwin'in evrim teorisinin yalnızca biyologları ya da biyolojiyi, işte zoolojiyi yani doğa bilimlerle ilgili bir açıklama çerçevesi olmadığını, tam tersine insanlığın düşünce geleneğinde devrimsel bir gelişme anlamına geldiğini kavramamızın da iyi bir örneği olacak. Çünkü evrim bilgisinin ortaya çıkması yalnızca biyolojiyle, botanikle, zoolojiyle ya da ne bileyim işte doğa bilimlerle ilgili gözlemsel ya da alansal yapılan çalışmaların sonuçlarından öte bir bütün olarak insan düşüncesinin farklı gelişme alanlarındaki, yani gökbilimden jeolojiye, ekonomiden tarihe kadar değişik bilim alanlarındaki çok önemli bazı atılımların ve gelişmelerin bir sonucu olduğunu kavramamızı sağlayacağı için çok önemli. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan ben tarihsel süreç içerisinde evrim düşüncesinin nasıl geliştiğini ve evrim bilgisinin hangi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buna ilişkin olarak ilk videoda evrim düşüncesinin öncüleri olabilecek bazı düşünürlerden, bunların ortaya koydukları düşüncelerden çok kısaca söz ettim. Yani Empedokles'ten, Anaximandros'tan, İbn Haldun'dan, El-Caiz'den, işte Saint Augustine'den falan söz ederek yani evrim düşüncesinin birdenbire ortaya çıkmadığını, bunun öncellerinin ta binlerce yıl öncesindeki bazı düşünürlerin açıklamalarına bulunabileceğini söylemiştim. Şimdi bu söylediğim noktadan konuyu sürdürmek istiyorum. Şimdi varlık merdiveni anlayışının 3 tane temel dogma üzerinde yükseldiğini söylemiştim, hatırlayacağınız gibi. Birincisi insan merkezcilikti. İkincisi değişmezlik. Üçüncüsü de ilerlemecilik. Şimdi bu 3 dogma aslında sonraki dönemdeki filozofların, düşünürlerin, bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarda onların çalışmalarını sekteye uğratan, onların çok sağlam ve tutarlı zeminlerde ilerlemelerini engelleyen ve sonuçta birçoğunu çıkmaz sokaklara götüren anlayışlar bunlardı. Şimdi bu anlayışların yıkılması, bu 3 dogmanın ve bunlara bağlı bazı dogmatik inançların yıkılması evrim düşüncesinin gelişmesi bakımından çok önemliydi. Şimdi bu konuda örneğin ilk atılım ya da ilk çarpıcı sonuçlar aslında gökbilimden geldi. Yani astronomiden geldi. Bildiğiniz gibi geçmişte özellikle Batı dünyasındaki doğuda da farklı değildi.
merkezi dogma yer merkezcilikte, geosantrizm dediğimiz, yani dünyanın evrenin merkezinde olduğu, bütün gök cisimlerinin dünyaya göre biçimlendikleri ve hareketlerin dünyaya göre yapıldığı zannediliyordu. Buna geosantrizm deniyor. Oysa ki bu anlayış doğru değildi. Bu anlayışın doğru olmadığını ilk ortaya koyan ve bu konuda gözlemleri tutarlı bir biçimde açıklayabilen kişi bildiğiniz gibi Kopernik oldu. Kopernik aslında bir din adamıydı. Yani Polonya'da bir kilisenin de görev yapıyordu. Bunun ayrıntılı gök gözlemleri yapmamıştı. Fakat ondan önce yüzlerce yıllık süre içerisinde Avrupa'nın değişik köşelerinde ve çoğunluğu da din adamları olmak üzere, örneğin Brahe gibi çok böyle ayrıntılı gözlemler yapanlar vardı ve bu yapılan gözlemler aslında dünya merkezli anlayışın açıkladığı evren modelini kuşkulu hale getiriyordu. Yani çünkü yapılan gözlemlerde o dönem için tespit edilmiş 5 gezegen, ay ve güneşin hareketleri bakıldığında tutarlı sonuçlara ulaşılamıyordu. Ki ulaşılamaması da mantıklıydı. Çünkü güneşi değil dünyayı merkeze aldığınızda diğer gök cisimlerinin hareketlerini kuşkusuz farklı değerlendirmek zorundasınız. Artı o dönemde gök cisimlerinin yörüngeleri daire biçiminde düşünülüyordu. Çünkü kusursuz bir simetrisi olduğu için daire biçimde olması gerektiği düşünülüyordu. Oysa ki bu da doğru değildi. Kopernik aslında dünyanın değil güneşin merkezinde olduğunu, ay ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndükleri bir evren modelinin aslında geçerli olması gerektiğini söyledi ve buna ilişkin işte belli bir kitap yazdı ve o kitabı ilk başlarda kilisenin falan pek hışmını çekmedi ama Galile'de bu kitaba dayanarak bir takım teorilerini ortaya koyduğu zaman kilise bundan çok rahatsız oldu ve Tanrı'nın kusursuz dünya modeline uymadığı için Galile'nin sesini kesmeye çalıştılar. Onu işte yargıladılar, şudur budur. Ama sonuçta dünyanın gökyüzündeki diğer gezegenlerden bir farkının olmadığını, Güneş sistemi içerisinde Güneş'in merkezde ve diğerlerinin ona bağlı olarak döndüklerini, en önemlisi de Kepler'in çalışmasıyla birlikte bu gezegenlerin yörüngelerinin işte sanıldığı gibi düzgün daireler biçiminde değil de eliptik bir biçimde olduğu ortaya çıktıktan sonra varlık merdiveni anlayışının ilk dogması büyük bir sarsıntı geçirdi. Yani varlık merdiveninin ilk dogması neydi? İnsan Tanrı ve meleklerden sonra kutlu bir varlıktır. İnsanın yaşadığı dünya evrenin merkezidir. Dolayısıyla bu merkezde bulunan insanla son derece önemlidir. Çünkü her şeyi Tanrı ona göre ayarlamış, ona göre belirlemiş ve yaratmıştır. Şimdi Kopernik sisteminin ortaya çıkması ve giderek gözlemsel olguları da geçmişte açıklanamayan olguları da açıklayabilir bir hale gelmesiyle birlikte varlık merdiveni anlayışı ilk darbeyi yemiş oldu. Yani dolayısıyla insan merkezciliğe bağlı olarak yer merkezciliğin, yani evrenin merkezinin dünya olduğu ve o dünyadaki insanların her şeyin merkezinde olduğu anlayışı bu biçimiyle çatırdamaya başladı. Birinci dikkat çekmemiz gereken özellik bu. Varlık merdiveni anlayışına yönelik ikinci yıkıcı darbe jeolojiden geldi. Şimdi jeoloji ile ilgilenen, yani jeoloji biliminin kurucuları ya da öncüleri arasında sayılan birçok bilim insanı ve düşünürün, filozofun bu konuya ilişkin gözlemleri vardı. Yani bu gözlemler, örneğin Newton'un onlarca yıl uğraştığı İncil'deki kronolojinin doğru olmadığına yönelik kuşkuyu geçmişte paylaşan bir sürü düşünür vardı. Hatta bunlardan birisi de bildiğim kadarıyla Leonardo da Vinci'ydi. Leonardo da Vinci değişik yazılarında dünyanın yaşının 6000 yıl gibi, yani komik bir rakamla açıklanamayacağını, dünyanın bundan çok daha yaşlı olduğunu
ilk söyleyen kişilerden birisiydi. Zaten daha sonra 18. yüzyılda İskoç doğa bilimci aslında James Hutton, o da bu İncil'deki hikayenin hiç doğru olmadığını, dünyanın yaşının milyonlarca yıl olduğunu açıkça söyleyen ve bu konudaki bir takım gözlemlerini ortaya koyan bilim insanlarından birisiydi. Ki James Hutton sadece tek bir örnek değildi. Çünkü farklı yeryüzüne ilişkin gözlemler ve gözlemler ve bir takım araştırmalar, bir takım yeryüzü oluşumlarının meydana gelmesinin öyle kısa vadede olamayacak kadar uzun süreçlerle gerçekleştiğinin ipuçlarını koyuyordu. Ama uzatmayalım, bu konuda James Hutton'un açtığı yolu düzleyen ve esas olarak dünyanın yaşının milyonlarca, belki de 10 milyonlarca yıl olduğunu ilk bilimsel kanıtlarıyla ortaya koyan kişi Charles Lyell oldu. Yani jeolojinin babası olarak da anılan Lyell, ki aynı zamanda Darwin'in de arkadaşıydı ve Darwin'le evrim konusunda uzun sohbetler yapıyordu. Darwin'in evrim teorisini geliştirmesinde Lyell'in jeolojiyle ilgili bulgularından ve evrime yönelik onun güçlü desteğinden çok yararlandığını biliyoruz. 820 ya da 30'lu yıllarda Jeolojinin İlkeleri adlı kitabını yayınlayan Lyell, ortaya koyduğu kanıtlarla dünyanın yaşının milyonlarca yıl olduğunu tartışılmaz bir biçimde bilim dünyasına kanıtlamış oldu. Ve zaten onun bu kanıtlarının eşliğinde ondan aldığı güçle Darwin çalışmalarını daha ileri bir noktaya ulaştırmış oldu. Ve dolayısıyla ne olmuş oluyor? Varlık merdiveni anlayışının ve varlık merdiveni anlayışına bağlı olarak kutsal kitaplarda anlatılan kronolojinin doğru olmadığı jeolojik araştırmalar ve jeologların ortaya koydukları sonuçlarla kanıtlanmış oldu. Bu da varlık merdiveni anlayışına yönelik ikinci önemli bir darbeydi. Dikkat ederseniz bu darbenin de birincisinde olduğu gibi doğal bilimle, biyolojiyle, botanikle, zoolojiyle falan hiçbir ilgisi yok. Varlık merdiveni anlayışının dogmalarına yönelik üçüncü önemli darbe aslında paleontolojiden geldi. Yani paleontoloji bildiğiniz gibi işte fosil bilim, yani toprak altından çıkan değişik kayalardaki ve toprak katmanları altındaki kalıntılardan değişik bitkilerin, hayvanların fosillerini inceleyen bir bilim dalı. Ve bu bilim dalı 18. yüzyılda George Cuvier tarafından aslında sistemli bir hale getirilmiş oldu. Ve Cuvier'in ortaya koyduğu değişik buluntular ve onun yaptığı çalışmalar paleontoloji verilere bakıldığında canlıların, değişik canlıların geçmişlerinin hiç de öyle sanıldığı gibi olmadığı, örneğin fil fosilleri, değişik dinozor fosillerinin bulunması bu konuda büyük tartışmalara neden oldu ve bunların aslında yaşayan, yani öyle masalsı yaratıklar değil, aslında bildiğimiz günümüzde yaşayan bazı canlıların geçmiş ataları oldukları düşünceleri böylelikle ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla paleontolojiden karşılaştırmalı anatominin değişik çalışmalarının sonucu olarak değişik hayvanlarla ilgili fosillerin incelenmesiyle birlikte varlık merdiveni anlayışının dogmaları bir kez de paleontoloji sayesinde sarsılmış oldu. Ve dolayısıyla bu paleontolojik çalışmaları yürüten ve bununla ilgili sonuçları ortaya koyan bilim insanlarının amaçları yani dini dogmaları eleştirmek, onları çürütmek falan değildi. Onlar sadece kendi ilgi alanlarında, kendi merak duygularının peşinde koşarak gerçeği aramaya çalışırken bunları ortaya koymuş oluyorlardı. Cuvier'in yaptığı çalışmaların bir diğer önemli sonucu da şuydu. Cuvier çok sayıda fosili inceleyerek bazı hayvan türlerinin geçmişte yaşadıklarını ama bugün artık soylarının tükendiğini bilimsel olarak ortaya koymuştu. Örneğin bu ortaya koyduğu
soyu tükenen hayvanlardan birisi mamutlardı. Mamutlar üzerine çok ayrıntılı çalışmaları vardı ve mamutların fillerin de fillerin de akrabaları oldukları ama geçmişte yaşayan bu hayvanların belli bir süre sonra türlerinin ortadan kalktığını, yani soylarının yok olduğunu ortaya koydu. Şimdi belli canlı soylarının geçmişte yaşadıkları ve zamanla soylarının tükendiğinin ortaya çıkmış olması kolayca tahmin edebileceğiniz gibi varlık merdiveni anlayışında açıklanması olanaksız bir durumdu. Çünkü varlık merdiveni esas olarak Tanrı'nın belli canlıları ayrı türler olarak yarattığını ve bunların değişmeyeceklerini söylüyordu. Yani değişmezlik varlık merdiveni anlayışının önemli özelliklerinden birisiydi. Şimdi sonuç olarak bu söylediklerimin dışında biyoloji, zooloji ve botanikteki birçok çalışma canlı türlerinin arasındaki ilişkilerin görüldüğü kadar net, birbirinden kalın çizgilerle ayrılabilir bir durumda olmadığını ortaya koydu. Bu konuda da belirleyici çalışmaları yapan ve bilim dünyasına damgasını vuran kişi İsveçli Linnaeus oldu. Yani o biliyorsunuz taksonomi, yani sınıflandırma biliminin kurucusu olan Linnaeus, sayısız hayvan ve bitki türlerini inceleyerek ve bunları belli bir sınıflandırmanın nasıl yapılacağına ilişkin çok ayrıntılı çalışmalar yaparak önemli bir iş başarmıştı. Ama Linnaeus'un yaptığı bu çalışma aynı zamanda bitkileri, hayvanları, yani kısacası bütün canlıları sınıflandırmanın ve onların her birisini belli bir yere koymanın göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını, çünkü arada geçirgenlikler olduğunu, belli canlıların belli canlılara dönüşebildiklerini ya da en azından farklılaşabildiklerini ortaya koydu. Dolayısıyla aslında kendisi de inançlı bir Hristiyan olan ve varlık merdiveni anlayışına bir itirazı olmayan Linnaeus, ama bir bilim insanı olarak elindeki malzemeyi değerlendirirken ve yaptığı sınıflandırmalarla bu konuda aslında varlık merdiveni anlayışına en büyük darbeyi indirenlerden birisi de Linnaeus oldu. Yani Linnaeus'un taksonomi biliminin temellerini atması ve bu konuda bu konuda dünya çapında bir standardın geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar varlık merdiveni anlayışının sorgulanmasında bir diğer önemli darbe konumuna geldi. Sonuç olarak değişik bilim alanlarında birbirlerinden bağımsız olarak salt kendi araştırma alanları ile ilgili yaptıkları işlerin sonuçları olarak ortaya koydukları eserlerle farklı bilim insanları, düşünürler, araştırmacılar aslında evrim düşüncesinin temellerini ve evrim düşüncesinin gelişmesine omuz vermiş oluyorlar. Yani şöyle düşünün, örneğin Kopernik'i düşünün, bir din adamı, yani Tanrı'nın gökyüzündeki Tanrı'nın kurduğu düzenin aslında daha nasıl gözlemlerle çelişmeyen, kusursuz bir şey olduğunu açıklamaya çalışıyor. Fakat bunu açıklarken örneğin dünyanın değil de güneşin merkezde olduğuna sonucuna ulaşıyor. Ürküyor. Bunu kolay kolay açıklayamıyor. Hatta öldükten sonra kitabı yayınlanıyor. Ama sonuçta varlık merdiveni anlayışın bir dogmasını yerle bir ediyor. Sonra bir başka inançlı insan, diyelim jeolojiyle ilgili araştırmalar yapıyorlar ama jeolojide buldukları sonuçlar, yani dünyanın yaşının milyonlarca yıl olduğu sonucuna ulaşıyorlar. Bu da varlık merdiveni anlayışına yapıyor. Örneğin yine çok sayıda inançlı biyoloğun sırf merak nedeniyle uğraştıkları teratoloji diye bir bilim dalı var. Teratoloji aslında hilkat garibelisi olarak adlandırdığımız, böyle hani doğuştan diyelim işte 5 bacağı olan, işte kafasının gözü farklı yerde çıkan, kafası 2 tane olabilen ya da işte bir 4 ayaklı olması gerekirken 5 ayaklı ya da 3 ayaklı olan böyle hilkat garibesi varlıkların nereden ortaya çıktıklarını araştıran bir sürü tıp bilgini falan var, araştırmacılar var. Bunlar da teratolojiyle uğraşırken aslında belli canlıların
evrimsel olarak dönüşebildiklerini ya da bunlara ilişkin bazı ipuçlarını ve ayrıntıları ortaya koyuyorlar. Aslında onların amacı hiçbir şekilde Tanrı'nın yaptığı düzeni eleştirmek falan değil. Onlar sadece hilkat garibelerinin ne olduğunu ve nasıl açıklanabileceğini ya da onların nasıl kavranması gerektiğini araştırırken onlar da istemeden evrim düşüncesinin gelişmesinin temellerini atmış oluyorlar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Evrim düşüncesi yalnızca biyolojiyle ilgili biyologların geliştirdikleri bir teori değil ve evrim teorisini bir biyolojiyle ilgili, canlılarla ilgili bir düşünce biçimi olarak ele almamak gerekir. Evrim düşüncesinin temellerini atanlar astronomlardan jeologlara, paleontologlardan tıp doktorlarına kadar birbirlerinden bağımsız belli konuları araştıran meraklı zihinlerin ortaya koydukları sonuçlarla evrim düşüncesinin ve evrim bilgisinin temelleri atılmış oluyor. Şimdi böylesine uluslararası, yani her düşünce alanından değişik düşünürlerin ve araştırmacıların çalışmalarıyla ortaya konulan bir temelde yükseldiği için evrim düşüncesinin etkisi de buna göre çok daha sarsıcı, kalıcı ve düzenli oldu. Bu konuyu sonraki videolarda daha da açacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.